Bu videomuzda sizlerle antik Yunan mitolojisinin en güçlü ve en etkileyici tanrılarından biri olan Zeus'u keşfedeceğiz. Tanrıların kralı Zeus, gökyüzünün, havanın, kanun ve düzenin, bir nevi kaderin tanrısıydı. Hep sağlam vücutlu ve koyu sakallı, asil, olgun bir adam olarak tasvir edildi. Her zamanki özellikleri, bir şimşek, bir kraliyet asası ve bir kartaldı. Tanrıların kralı, gökyüzünün ve şimşeklerin hakimi Zeus'un hikayesini ve özelliklerini öğrenmeye hazır mısınız? İlk olarak dünyanın kökeni, tanrıların doğuşu ve dolayısıyla da Zeus'un doğuşuyla devam edelim. Antik yazarlardan olan Homeros, İlyada ve Odisseya adlı eserlerinde, tanrılar ve tanrıçaların efsanelerinden, karakteristik özelliklerinden, fizyonomilerinden bahsetmesine karşın, tanrıların geçmişlerinden ve nereden geldiklerinden bahsetmez. Buna karşın çağdaşı olan Hesiodos, Tegonias'ında tanrıların nereden geldiklerini, onların belli başlı maceralarını ve evrenin nasıl yaratıldığını açıklar. Hesiodos'a göre ilk önce kaos vardı. Kaos, karışık ve hiçbir şekil almamış olan uçsuz bucaksız boşluğu ve karanlığı ihtiva ediyordu. Kaostan geniş göğüslü her şeyin dayanağı olan Gaia yani yerküre çıktı. Sonra sevginin temeli Eros yani aşk doğdu. Kaostan Erebos olarak adlandırılan gece doğdu. Onlar da birleşerek yerin üst tabakasının ışığı olan Aiter ve yeryüzünün ışığı olan Hemera'yı doğurdular. Işık meydana geldikten sonra yaratılış durmadan devam etti. Kaos bunları doğururken Gaia da, önce Uranos'u yani gökyüzünü, sonra ise denizi, yani Pontus'u doğurdu. Böylece evren varlık alanında göründükten sonra, onun üstünde yaşayacakları meydana getirmek gerekiyordu. Bunun için Gaia kendi öz oğlu olan Uranos ile birleşti. Onların ilk birleşmesinden Titanlar meydana geldi. Uranos ile Gaia bundan sonra alınlarında tek gözleri bulunan Kiklopsları doğurdu. Uranos tuhaf bir duygunun etkisinde kalarak çocuklarından ürkmeye ve korkmaya başladı. Doğdukça onları tutup yerin derinliklerine atıyor, oraya hapsediyordu. Bu harekete kızan ve kocasından intikam almaya karar veren Gaia, göğsünden parlak bir çelik çıkardı ve onunla keskin bir tırpan yaptı. Daha sonra çocuklarını bu işten haberdar etti. Çocukları, annelerinin bu projelerinden çok korktular. Yalnız en son doğan oğlu Kronos, annesine yardım edeceğini söyledi. Akşam olunca Uranos derin bir uykuya dalmışken, annesi tarafından çağrılan Kronos, babasını hiç acımadan biçti ve vücudunun kanlı parçalarını denize attı. Akan kandan korkunç devler, periler doğdu. Dalgaların üstünde gezen parçalarından beyaz bir köpük meydana geldi. Bu beyaz köpükten aşk tanrıçası Afrodit doğdu. Uranos yok olduktan sonra kainatın hakimi Kronos oldu. İlk iş olarak kardeşleri Titanları yer altındaki zindanlarından çıkardı. Onun saltanatı sırasında da yaratılış devam etti. Sonra Kronos kendi kız kardeşi Rhea ile evlendi. Bu evlenme neticesinde Hestia, Hera, Demeter adlarında 3 kızla Hades, Poseidon ve Zeus adında 3 erkek çocuk doğdu. Babasına ettiğini unutmayan Kronos, kendisinin de oğullarından aynı karşılığı göreceğinden korkarak, karısının her doğurduğu çocuğu yutarak yok ediyordu. Karısı Rhea, doğurduğu çocuklarından sadece Zeus'u onun elinden kurtarmayı başardı. Gecenin karanlığından faydalanarak Zeus'u İda Dağı'nda bir mağaraya sakladı. Kocaman bir taşı kundağa sararak Kronos'a verdi. Kronos da yeni doğmuş çocuğu Zeus zannederek, kundağa sarılı taşı yuttu. Mitolojide bu olay Zeus'un kurtuluşu olarak adlandırılır. İda Dağı'ndaki ormanda keçi Amaltheia'nın sütüyle büyüyen Zeus, olgunluk yaşına gelince gizlendiği mağaradan çıkar. Babası Kronos'un yuttuğu kardeşlerini kusturarak çıkartır ve onu dünyanın derinliklerine atar. Zeus, karısı Hera, çocukları, kardeşleri ve diğer tanrılarla Olimpos Dağı'na yerleşip saltanat sürmeye başlar. Kısaca kökenine baktığımızda Zeus, antik Yunan mitolojisinde Titan Kronos ve Titanes Rhea'nın en küçük oğludur. Şimdi de Zeus'un mitolojik detaylarına girelim. Zeus, Olimpos tanrılarının en büyüğü, baş tanrısıdır. Gökyüzü tanrısı olan Zeus'ta, gökle ilgili doğal güçlerin hepsi kişileşir. Işık, aydınlık, bulut, gök gürlemesi, şimşek, yıldırım Zeus'un emri altındadır. Gökteki nesnelerin uyumu, yeryüzündeki düzen, bilgelik Zeus'a bağlıdır. Ölümlüler ve ölümsüzler onun buyruğu altındadır. Zeus'un adına her zaman Kronosoğlu ve Olimposlu sıfatları da eklenmiştir. Olimpos'ta taht kuran tanrılar tanrısı Zeus, demirci tanrı Hephaistos'un yaptığı krallık asasını taşır. Krallık gücünü simgeleyen asasını kime verirse o kral olur. Bütün krallar Zeus'tan doğma ve onun yetiştirmesi olarak kabul edilirler. En sevdiği oğlu, geleceği bildiren tanrı Apollon, en sevdiği kızı ise akıl ve savaş tanrıçası Athena'dır. Tasvirlerinde orta yaşlı, güçlü, uzun ve gür saç ve sakalı olan bir görünümdedir. Elinde kikloplardan aldığı yıldırım demetini tutar.
Yanında kutsal hayvanı olan kartal vardır. Bazen de taht üzerinde oturur pozisyonda bir elinde zafer tanrıçası Nike, diğer elinde üzerinde kartal bulunan bir asayla tasvir edilir. Zeus, şimşek ve gök gürültüsünü kontrol etme gücüne sahiptir. Şimşekleri silah olarak kullanır ve düşmanlarına karşı büyük bir güç gösterisi yapar. Zeus aynı zamanda adaleti sağlamak ve düzeni korumak için büyük bir güce sahiptir. Tanrıların ve insanların haklarını korur ve kanunları uygular. Olimpos Dağı'ndaki Tanrılar Meclisi'ne başkanlık eder ve diğer tanrıların ve tanrıçaların sorunlarını çözer. Zeus'un sembollerine baktığımızda, genellikle elinde bir şimşek tutarken ve güçlü bir kral olarak tasvir edildiğini görürüz. Ayrıca tahtında otururken veya bir kartal ile birlikte resmedildiğini görürüz. Kartal, Zeus'un kutsal hayvanıdır ve onun gücünü ve gökyüzü hakimiyetini sembolize eder. Meşe ağacı, Zeus'un kutsal ağacıdır ve Dodona'daki kutsal meşe ağacı, Zeus'a adanmış en eski kehanet merkezlerinden biridir. Zeus güçlü bir tanrı olmasına rağmen ölümlülere özgü zaafları ve tutkuları vardır. Karısı Hera'dan çekinmesine rağmen yasak aşklar yaşamaktan ve serüvenlere atılmaktan kaçınmamıştır. Bu ilişkilerinden bazılarında şekil değiştirdiği de görülür. Zeus'un aşk hayatı oldukça karmaşıktır. Hem ölümlü hem de ölümsüz birçok kadınla ilişkiye girmiştir. Bu ilişkilerden birçok tanrı ve kahraman doğmuştur. Hera, Zeus'un kardeşi ve karısıdır. Ancak Zeus'un Hera dışındaki birçok kadınla olan ilişkileri, aralarında sık sık kıskançlık ve anlaşmazlıklara yol açmıştır. Zeus'un çocukları arasında Athena, Apollon, Artemis, Hermes, Persefone, Dionysos, Herakles, Perseus ve Minos gibi ünlü figürler bulunmaktadır. Zeus'un eşleri arasında şu isimlere de rastlıyoruz. Kız kardeşi ve aynı zamanda Persefone'nin annesi olan Demeter, Athena'nın annesi Metis, Apollon'un annesi Leto, Hermes'in annesi Maia, Afrodit'in annesi Dione, Moirai'nin ve Horai'nin annesi Themis ve Musai'nin annesi Mnemosine ve onun soyundan gelen Dionysos'un annesi Semele. Zeus'a ait birçok mitolojik anlatı bulunmaktadır. Şimdi bu mitolojik anlatıların en çok bilinenlerinden kısaca söz edeceğiz. Zeus, Prometheus ve insanların yaratılışı mitolojisi. Olimpos tanrılarının kuvvet ve kudretine karşılık, Prometheus'ta kurnazlık ve zeka vardır. Titanların isyanları sırasında tarafsızlığını korumuş ve başkaldırmamış bir Titan oğlu olarak Zeus'un gözüne girmeyi başarmıştı. Zeus onu Olimpos'taki ölümsüzlerin arasına aldı. Oysa o, Zeus ve arkadaşlarına karşı kin besliyordu. Atalarının öcünü almak için, kendi gözyaşıyla yoğurduğu balçıktan ilk insanı yarattı. Sonra onun acizliğine acıyarak, demirci tanrı Hephaistos'un alevler saçan ocağından bir kıvılcım çaldı ve insanlara armağan etti. Bunun için Zeus tarafından Kafkas Dağı'nda zincire vurulmuş ve Prometheus Desmotes yani zincire vurulmuş Prometheus adıyla anılmıştır. Prometheus, insanlarla bilimin ve aydınlanmanın sembolü olan ateşi paylaştığı için, Zeus tarafından bir kartalın her gün, geceleri yeniden oluşan karaciğerini yemesiyle cezalandırılmıştır. Onu Kafkas Dağı'nın tepesindeki bu işkenceden Zeus'un oğlu olan, yarı tanrı ve ölümlü Herakles kurtarır. Prometheus, Zeus tahtından düşmedikçe benim işkencelerimin sonu yoktur, der, böylelikle insanlığa özgürlüğün yolunu göstermiş olur. Prometheus'un zincire vurulmasındaki asıl neden Zeus'un ondan korkuyor olmasıdır. Geleceği görme yetisine sahip bir titan olan Prometheus, bu yetisini kullanarak Zeus'un Kronos'u tahttan indirmesine yardımcı olmuştur. Gelecekte de Prometheus'un bu özelliğini kendisinin tahttan düşürülmesi için de kullanacağından korkan Zeus, Prometheus'un ateşi, dolayısıyla bilgiyi çalarak insanlara vermesiyle ondan kurtulmak için gerekli fırsatı elde etmiştir. Bu işkence 30.000 yıl sürmek üzere planlanmıştı, fakat Herakles'in onu serbest bırakmasıyla Prometheus, Zeus'un kendisini cezalandırmak için görevlendirdiği, karaciğerini her gün yiyen kartalı buldu ve öcünü alarak o kartalın karaciğerini yedi. Zeus bu şekilde cezasını sonlandıran Prometheus'u affetti ve tekrar ölümsüzlerin arasına aldı. Pandora'nın kutusu ve Zeus mitolojisi. Pandora'nın kutusu, antik Yunan efsanelerinde geçen ve içinde kötülüklerin bulunduğuna inanılan sihirli kutuya verilen addır. Efsaneye göre Prometheus, Tanrı Zeus'tan gizlice ateşi çalmış ve insanlığa vermiştir. Bu duruma çok öfkelenen Zeus, Prometheus'u sonsuza kadar cezalandırır ve insanlardan da intikam almak istemektedir. Bu yüzden Hephaistos'a emir vererek balçıktan bir kadın figürü yapmasını ister ve ardından Hephaistos diğer tanrılarla birlikte Pandora'yı yaratır. Pandora antik Yunan'da ilk kadın olarak kabul edilir. Pandora'ya Olimpos tanrılarının her biri tarafından bir dizi ilahi armağan verildi.
Athena ona tüm güzel el sanatlarını öğretti ve onu simli elbiselerle giydirdi. Afrodit zarafet ve şiddetli bir arzu yaratabilsin diye bazı araçlar verdi. Hermes ise yalanlar ve hilekâr sözler verdi. Bu yeterli değildi. Pandora, Hephaistos'un yaptığı muhteşem bir altın başbandı ile taçlandırıldı. Mevsim tanrıçaları da bahar çiçeklerinden yaptıkları tacı verdi. Ve Pandora, güzel mücevherlerle süslendi. Son olarak, Pandora'ya, hiçbir koşulda asla açmaması söylenerek dünyaya inmesi için büyük bir sihirli kutu verildi. Pandora, Prometheus'un kardeşi Epimetes'a gönderildi. Kardeşinin, tanrılardan bir hediyeyi asla kabul etmeme tavsiyesini unutan Epimetheus, Pandora'yı evinde ağırladı. Bir süre sonra aralarında yakınlık başladı ve sonrasında ikisi evlendi. Bir gün, merakına yenik düşen Pandora, sihirli kutunun kapağını açmıştı ve tüm kötülükleri dünyaya salmıştı. Bu korkunç şeyler arasında hastalık, savaş, ahlaksızlık, emek ve rızık için çalışma gerekliliği vardı. Pandora, hatasını fark ederek, kapağı hızla geri kapatmıştı. Ama artık çok geçti ve içinde kutunun kapağının kenarına sıkışmış tek bir şey kalmıştı. O da, umuttu. Böylece insanlık, bir şekilde ani ve ebedi talihsizliğine katlanabilecekti. Umut, Yunanca'dan gelen geleneksel çeviridir. Ancak aslında hem iyi hem de kötü olayların olasılığını içeren, beklenti kelimesiyle daha iyi temsil edilebilir. Bu cezayla, Zeus böylece ateşin çalınması hırsızlığının karşılığını vermiş ve aynı zamanda da tanrılar ile insanlar arasındaki ebedi bölünmeyi yeniden sağlamıştı. Zeus ve Europa mitolojisi. Genç ve güzel bir kız olan Europa Fenikeli bir prensestir. Eğlenmesini, gezmesini seven bir kız olduğundan, sabahleyin kalkar kalkmaz hemen kız arkadaşlarını çağırır, çiçek toplamaya giderlerdi. Böyle bir günde Zeus Europa'yı gördü. Onun parlak beyazlığı ve güzel gözleri Zeus'un çok hoşuna gitti ve ona aşık oldu. Fakat karısı kıskanç Hera'yı uyandırmamak ve de utangaç kızı ürkütmemek için güzel bir boğa kılığına girdi. Kızların çiçek topladıkları bahçenin etrafında dolaşmaya başladı. Bu sevimli hayvan kızların dikkatini çekti ve onu sevmek istediler. Güzel Europa yaklaşınca boğa hemen ayaklarının dibine çöktü ve Europa da hayvanı okşamaya başladı ve boynuna bir çiçek buketi yerleştirdi. Daha sonra, böylesine kibar bir hayvana binebileceğini düşünerek boğanın sırtına bindi. Boğa, kız üzerine biner binmez denize doğru koşmaya başladı. Deniz kenarına gelince dalgalar duruldu ve yarılarak boğaya yol verdiler. Uzun bir deniz yolculuğundan sonra karaya ayak bastıklarında, bir çınar ağacının gölgesinde Zeus eski şekline girerek kendini tanıttı. Orada birlikte oldular. Zeus ile Europa'nın ilişkisinden 3 çocukları oldu. Knossos'un gelecekteki kralı Minos, yeraltı dünyasının yargıçlarından biri olacak bilger Hadamantais ve biraz daha sonraki bir kültürde Truva'nın yüce savaşçısı ve müttefiği Sarpedon. Onları sık sık seven ve terk eden bir tanrı olmasına karşın, Zeus, Europa'ya bir takım veda hediyeleri verdi. Orada, her zaman avını elde eden bir av köpeği, kişisel bir fedai, cesur adam Talos ve bir de her daim hedefini vuran bir mızrak. Zeus ve Alkmene mitolojisi. Kahraman Perseus'un soyundan gelen Alkmene, güzelliği ve faziletiyle de tanınır. Bir savaş yüzünden yola çıkmak zorunda kalan Amphitrion'la yeni evlenmiştir. Zeus Alkmene'yi baştan çıkarmak için onun kocasının kılığına girerek bu yokluktan yararlanır. Söylentilere göre, Zeus'un emriyle Hermes, Helios'a güneş ışığını söndürmesini, saatlere dinlenmelerini ve daha sonra Ay'a çok yavaş ilerlemesini, uykuya da olan bitenden kimsenin haberdar olmaması için bütün insanları uyku mahmurluğunda tutmasını emreder. Zeus güneşe bu süre dolmadan görünmemesini buyurduğu için bu sevişme 3 tam gün sürer. Zeus, şehrin üzerine altın yağmuru yağdırırken Alkmene, Herakles'e hamile kalır. Ayrıca Zeus Alkmene'ye Karkesya kasesini de hediye eder. Zeus ve Leda mitolojisi. Leda, Sparta kraliçesi ve Truva savaşını başlatan güzel Helen'in annesidir. Zeus kuğu kılığına girerek Leda'yı baştan çıkarttı. Leda'nın uyuduğu bir anda kuğu kılığındaki Zeus kanatlarını çarparak kızın yanına geldi. Leda sıçrayarak uyandı. Kuğu bu esnada uzun boynu ile kızın yüzünü okşuyordu. Kız uyandığında Zeus kendini tanıttı ve 9 ay sonra Leda, ormanda esrarlı bir şekilde yumurtladı ve bu yumurtadan birbirine benzeyen 2 tane ikiz çocuk doğdu. Bunlar Zeus'un çocukları olan Helene ve Kastor ve Leda'nın kocası Tyndareos'un çocukları olan Clytemnestra ile Polydecestur. Zeus ve Athena mitolojisi, tanrıça Metis, Zeus'tan hamile kalınca, Zeus doğacak çocuk kendisini devirip yerine geçer diye, tanrıçayı hamileyken yutar. Zeus'un kafasında bir yumru büyümeye başlar. Hemen çift taraflı baltası olan Hephaistos'u çağırtır. Hephaistos baltasıyla Zeus'un kafasına vurur ve oradan kalkanlı ve zırhlı bir şekilde tanrıça Athena doğar.
Denizler ve depremler tanrısı Poseidon, Athena'nın doğumuna şahitlik eder. Tanrıça Athena, babası Zeus'un başının içinden ellerinde silahlarıyla birlikte doğmuştur. Bu doğum sırasında Hephaistos, elinde balta ile gösterilmektedir. Çok bilinen bu mitolojilerinin ardından kısa kısa diğer mitolojilerine de değinelim. Zeus ve Antiope mitolojisi. Zeus'un sevgililerinden bir diğeri de Antiope'dir. Zeus bu kez şehvetli adam Satir şekline girerek kıza yanaşır. Bu ilişkiden Zetos ve Ampion adında iki çocuk dünyaya gelir. Bu iki kardeş Boeotia'ya kral olup Tebai şehrini kurdular. Efsaneye göre, Satir kılığına giren Tanrı Zeus tarafından baştan çıkarılan Antiope, hamile olduğunu keşfedince babasının öfkesinden korkarak Sicilya'ya kaçtı ve sonradan ikisi de Tebai hükümdarı olan ikiz Ampion ve Zetos'u dünyaya getirdi. Ganimedes'in kaçırılması mitolojisi. Olağanüstü güzelliği nedeniyle Zeus tarafından bir kartalla bugün Kaz Dağı olarak bilinen, İda Dağı'ndan Olimpos'a burada şarap sunucusu olarak hizmet etmek üzere kaçırılan Ganimedes, Homeros'un aktardığına göre ölümlülerin en güzeli olarak nam salmış mitolojik bir karakterdir. Bizzat Kartal'a dönüşen Zeus tarafından kaçırılan Ganimedes'e, sonraları Zeus tarafından ebedi bir gençlik bahşedilmiştir. Bunun dışında Zeus, Ganimedes'in babasının acısını gidermek için ona ölümsüz atlar armağan etmiştir. Ganimedes tanrılara içki sunma görevini kendinden önceki Hebe'den devralmıştır. Io'nun dönüşümü mitolojisi. Zeus, güzelliğiyle ünlü bir rahibe olan Io'ya aşık oldu. Ancak karısı Hera'nın kıskançlığından korkarak Io'yu bir ineğe dönüştürdü. Hera, durumu fark edip Io'yu dev bir sinek ile rahatsız etti. Uzun süre boyunca acı çeken Io, sonunda özgürlüğüne kavuştu ve insan formuna geri döndü. Semele ve Dionysos'un doğumu mitolojisi. Zeus, ölümlü bir kadın olan Semele'ye aşık oldu. Semele, Zeus'u gerçek formunda görmek istedi ve bu istek Zeus'un isteksizliğine rağmen kabul edildi. Zeus'un ilahi formunu gören Semele, Tanrı'nın muazzam gücü karşısında yıldırıma çarpılarak öldü. Ancak Semele hamileydi ve Zeus Semele'nin karnındaki bebeği alıp kendi baldırına dikti ve ikincil bir doğumla bu doğumu tamamladı. Doğan bu çocuk, şarap tanrısı Dionysos'tur. Bu ikincil doğum mitolojisi Athena'da da karşımıza çıkar. Ancak Athena Zeus'un kafasından, Dionysos ise baldırından doğar. Zeus ve Leto mitolojisi. Zeus, Titan Leto ile ilişkiye girdi ve bu ilişkiden Apollon ve Artemis doğdu. Ancak Hera, Leto'nun doğum yapmasını engellemeye çalıştı. Leto, birçok yerden kovulduktan sonra Delos adasında ikizlerini doğurabildi. Apollon ve Artemis, Zeus'un güçlü ve önemli çocukları arasında yer aldı. Zeus ve Nemesis mitolojisi. Zeus, intikam tanrıçası Nemesis'e aşık oldu. Nemesis, Zeus'tan kaçmak için birçok farklı hayvan şekline büründü. Ancak Zeus her seferinde onu bulmayı başardı. Sonunda Nemesis, Zeus'tan Helene adında bir çocuk doğurdu. Bu çocuk Troya Savaşı'na yol açan ünlü Helene'ydi. Zeus ve Danae mitolojisi. Zeus, altın bir yağmur şekline girerek Danae'yi ziyaret etti. Bu birliktelikten ünlü kahraman Perseus doğdu. Perseus, Medusa'yı öldüren ve Andromeda'yı kurtaran önemli bir figürdür. Zeus ve Kalisto mitolojisi. Zeus, Artemis'in avcılarından biri olan Kallisto'ya aşık oldu ve onunla ilişkiye girdi. Bu ilişki sonucunda Arkas adında bir oğulları oldu. Hera, kıskançlıkla Kallisto'yu bir ayıya dönüştürdü. Daha sonra Zeus, Kallisto ve Arkas'ı yıldızlar arasına yerleştirerek büyük ayı ve küçük ayı takım yıldızlarını oluşturdu. Deucalion ve Pirha mitolojisi. İnsanların kötüleşmesiyle birlikte Zeus, dünyayı büyük bir sel ile yok etmeye karar verdi. Ancak Prometheus'un oğlu Deucalion ve karısı Pirha'ya bir gemi yapmalarını söyleyerek onları kurtardı. Sel suları çekildikten sonra, Zeus'un yardımıyla Deucalion ve Pirha taşları yere atarak yeni bir insan nesli yarattılar. Zeus ve Aegina mitolojisi. Zeus, nehir tanrısı Asopos'un kızı Aegina'ya aşık oldu ve onu kaçırarak Oinon adasına götürdü. Bu birliktelikten Aiakos adında bir oğul doğdu. Aiakos, daha sonra önemli bir kral ve adalet tanrısı olarak anıldı. Zeus ve Metis mitolojisi. Zeus, bilgelik tanrıçası Metis'e aşık oldu. Bir kehanete göre, Metis'in doğuracağı çocuk, babasından daha güçlü olacaktı. Bu nedenle Zeus, Metis'i yuttu. Ancak Metis, Zeus'un içinde hamile kaldı ve Athena'yı doğurdu. Athena, Zeus'un başından, tam zırhlı bir şekilde çıkarak doğdu. Zeus ve Lykurgos mitolojisi. Kral Lykurgos, Dionysos'un ibadetine karşı çıktığı için Zeus tarafından kör edildi ve delirtildi. Lykurgos, sonunda kendi halkı tarafından parçalara ayrıldı. Bu hikaye, Zeus'un tanrılar arasındaki düzeni koruma gücünü ve karşı çıkanlara karşı cezasını gösterir. Zeus ve Niobe mitolojisi.
Niobe, çocuklarının sayısıyla övünerek tanrıça Leto'yu küçümsedi. Bunun üzerine Leto'nun çocukları, Apollon ve Artemis, Niobe'nin tüm çocuklarını öldürdüler. Zeus, Niobe'yi taşa çevirerek sonsuza kadar ağlamasını sağladı. Zeus ve Tüfon mitolojisi. Gaia, Zeus'a karşı Tüfon adında devasa bir canavarı yarattı. Tüfon, tanrıları yendiğinde Olimpos'u ele geçirecek kadar güçlüydü. Ancak Zeus, Tüfon'u uzun bir savaştan sonra yenerek onu Etna yanardağının altına hapsetti. Zeus ve Sisyphos mitolojisi. Sisyphos, ölüm tanrısı Thanatos'u zincirleyerek ölümleri durdurdu. Zeus, Sisyphos'un cezasını belirleyerek onu sonsuza kadar büyük bir kayayı bir tepeye itmekle cezalandırdı. Ancak kaya her seferinde tepenin başından geri yuvarlanıyordu. Zeus ve Tantalos mitolojisi. Tantalos, tanrılara oğlunu sunarak onların gücünü test etmeye çalıştı. Zeus, bu davranışa kızarak Tantalos'u Hades'e gönderdi ve onu sonsuz açlık ve susuzlukla cezalandırdı. Tantalos, su ve yiyeceklerin hemen yanında ama onlara ulaşamayacak şekilde acı çekiyordu. Zeus ve Kadmos mitolojisi. Kadmos, kız kardeşi Europa'yı ararken Delphi'deki kahin ona bir inek bulmasını ve inek nereye çökerse oraya bir şehir kurmasını söyledi. Kadmos, bu yeri buldu ve burada Tebai şehrini kurdu. Zeus, Kadmos'u ve ailesini korudu ve onlara rehberlik etti. Zeus ve Hera'nın evliliği. Mitolojiye göre, Zeus Hera'ya soğuk bir kış günü üşüyen bir kumru biçimine dönüşerek görünmüş, Hera üşüyen bu kuşu bağrına basmış, sıcaklığına dayanamayan Zeus asıl kimliğine dönüşerek ona sahip olmak istemiştir. Buna direnen Hera, ancak evlenmek koşuluyla teslim olmuştur. Homeros'a göre İda Dağı'nda yapılan Zeus'la Hera'nın düğünleri, yeryüzündeki her türlü bolluk ve verimliliğinin simgesidir. Bu evliliğe Hieroskamos, yani kutsal evlilik adı verilir. Hera aynı zamanda geçimsiz, hırslı, kindar ve tutkulu bir kadındır. İşlerini çoğunlukla düzen kurarak yürütür. Üç güzeller yarışmasında birinciliği Afrodit'e kaptırması, Paris ve Troya'ya karşı bitmez bir kin duymasına neden olmuş ve Troya'nın yok edilmesini istemiştir. Savaş sırasında hep Akaları tutmuş, savaş Troyalıların lehine döndüğü zaman İda Dağı'nda savaşı seyreden Zeus'un yanına gelerek onunla sevişip, oyalayarak diğer tanrılarla birlikte Akalara yardım etmiştir. O, Afrodit'ten sonra en güzel tanrıça olduğu halde bunu hiçbir zaman kullanmamış, ona aşık olanları hep reddetmiş, Zeus'a hep sadık kalmıştır. Zeus ve Hera'nın oğlu Hephaistos. Hephaistos, Zeus ve Hera'nın oğludur. Ancak doğumunda topal olduğu için Hera tarafından Olimpos'tan atılmıştır. Zeus, Hephaistos'u geri getirmiş ve tanrıların demircisi yapmıştır. Hephaistos, tanrılar için muhteşem silahlar ve zırhlar yapmıştır. Zeus ve Ix'in mitolojisi. Ix'in, Zeus'un misafirperverliğini kötüye kullanarak Hera'ya göz koydu. Zeus, Hera'nın yerine bir bulut şekillendirerek Ix'e ona tuzak kurdu. Ix'in, bulut Hera ile ilişkiye girdikten sonra Zeus tarafından ebedi işkenceye mahkum edildi. Bir tekerleğe bağlanarak sürekli dönmeye zorlandı. Zeus ve Amalta mitolojisi. Amalta, Zeus'u çocukken besleyen dişi bir keçidir. Zeus, büyüdüğünde ona minnetini göstermek için Amalta'nın bir boynuzunu bereket boynuzu olarak kutsadı. Bu boynuz, sonsuz yiyecek ve içecek sağlama gücüne sahipti. Zeus ve Eko mitolojisi. Eko, güzel bir peri olup, Zeus'un kaçamaklarını Hera'dan gizlemek için onunla sohbet ederdi. Hera, durumu fark edip Eko'yu cezalandırarak sadece başkalarının söylediklerini tekrar edebilme yetisi bıraktı. Eko, sonunda Narkissos'a aşık oldu ve onun reddiyle keder içinde kayboldu. Zeus ve Atlas mitolojisi. Titanlar ile tanrılar arasındaki savaşta Zeus, Titan Atlas'ı yenerek onu gökyüzünü omuzlarında taşımakla cezalandırdı. Bu ceza, Atlas'ın sonsuza kadar dünyayı sırtında taşımasını sağladı. Zeus ve Belleropion mitolojisi. Belleropion, Zeus'tan Pegasus'u yakalayıp onunla Kimera canavarını yenmek için yardım istedi. Zeus, Bellerofon'un dualarını kabul etti ve Pegasus'u ona sundu. Belleropion, Pegasus ile birlikte birçok kahramanlık gerçekleştirdi. Zeus ve Orpheus mitolojisi. Orpheus, karısı Eurydice'yi yeraltı dünyasından geri getirmek için Zeus'tan yardım istedi. Zeus, Orpheus'un müziğinin gücünü takdir ederek ona Hades'e gitmesi için izin verdi. Orpheus, müziğiyle Hades ve Persephone'yi etkileyerek Eurydice'yi geri getirdi. Ancak şartları yerine getiremediği için onu sonsuza kadar kaybetti. Zeus'un yer aldığı mitolojik hikayeler oldukça fazladır ve her biri Yunan mitolojisinin zenginliğini ve derinliğini yansıtır. Bu hikayeler, antik Yunan kültürünün inançlarını, değerlerini ve tanrıların insanlarla olan ilişkilerini anlamak için önemlidir. Bu hikayeler, Zeus'un karmaşık ve zengin mitolojik dünyasını daha da genişletir. Onun gücü, adaleti, aşkları ve cezaları antik Yunan mitolojisinin merkezinde yer alır ve bu hikayeler,
kültürel ve dini değerlerin anlaşılmasında önemli bir rol oynar. Eğer videomuzu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.